Düşünün, dünyanın en küçük ülkesinden birindesiniz. Burası öyle bir yer ki çoğu insan haritada yerini bile gösteremez. 12 binden az nüfusu var. Yani bir apartman kompleksi kadar. Ama asıl ilginç olan şey şu. Bu küçük ülkede aşk nasıl yaşanıyor? Flört etmek nasıl bir süreç? Biriyle tanışmak, çıkmak, evlenmek nasıl işliyor? Tinder açsanız 5 kişi bile çıkmaz mı? Yoksa burada aşk tamamen gelenekler ve toplumsal bağlarla mı yaşanıyor? Tuvalu, dünyanın en izole ülkelerinden biri. Ama burada aşk dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar doğal ve anlamlı yaşanıyor. Çünkü burada aşk, gelenekler, doğa ve toplumsal bağlılıkla iç içe geçmiş durumda. Büyük şehirlerde aşk genellikle hızlı ve değişken yaşanır. İnsanlar sürekli yeni insanlarla tanışır, flört eder, mesajlaşır ve bazen de ortadan kaybolur. Ama Tuval'de aşk, modern dünyanın karmaşasından uzak, derin bir bağlılıkla yaşanır. Burada insanlar birbirlerini tanır ve ilişkiler adeta doğanın akışına bırakılır. Bu videoda dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Tuval'da aşk ve ilişkileri inceleyeceğiz. Tuval'da insanlar nasıl flört ediyor? Burada aşk yaşamak modern dünyadan ne kadar farklı? Evlilik gelenekleri nasıl şekilleniyor? Dışarıdan biri Tuvalı'lı biriyle ilişki yaşayabilir mi? Modern dünyada flört etmek için sınırsız seçeneğimiz var. Ama bu gerçekten aşkı daha kolay mı yapıyor? Tuvalde seçenekler az ama belki de burada aşk daha gerçek, daha derin ve daha anlamlı. Sizce aşk, sadakat ve doğallık üzerine kurulmadıysa, Tuval'deki aşk kültürü size çok ilginç gelebilir. Hadi birlikte keşfedelim. Tuval'de aşk bulmak büyük şehirlerdeki gibi kolay değildir. Büyük şehirlerde insanlar her gün yüzlerce insanla tanışabilir. Ama Tuvalu'da herkes birbirini tanır. Flört etmek spontane gelişir ve genellikle büyük etkinlikler, geleneksel danslar ve aile toplantılarında başlar. Online dating neredeyse hiç kullanılmaz. Çünkü seçenekler oldukça sınırlıdır. Batıda insanlar romantik restoranlarda buluşur. Tuvalu'da ise çiftler gün batımında sahilde yürür, balık tutar ve geleneksel şarkılar söyleyerek vakit geçirir. Tuvalu'da evlilikler sadece iki kişi değil, tüm toplumu ilgilendirir. Aileler evlilik sürecinde büyük rol oynar. Genellikle çiftler uzun yıllar birbirini tanır ve ailenin onay olmadan evlenemezler. Düğünler büyük bir topluluk etkinliğidir. Batıdaki gibi sadece küçük bir davetli listesi olmaz. Tüm köy düğüne katılır. Büyük şölenler verilir ve herkes çiftin mutluluğunu paylaşır. Burada aşk batıdaki gibi gösterişli değildir ama çok derindir. Hediyeleşmek yerine sevginin göstergesi birlikte zaman geçirilir. Çiftler doğayla iç içe romantizmi yaşarlar. Sadakat ve bağlılık çok önemlidir. Çiftler sosyal medyada ilişkilerini paylaşmak yerine topluluk içinde sevgilerini gösterirler. Çok küçük bir ihtimal de olsa Tuvalu biriyle ilişkiye başlamadan önce bilmen gereken şunlardır. Ailesiyle iyi geçinmek çok önemlidir. Geleneklere saygılı olmak gerekir. Maddi zenginlik değil, toplumla bütünleşmek daha önemlidir. Çünkü Tuvalu dünyanın en az ziyaret edilen ülkelerinden biri. Her yıl sadece 2000 ile 3000 arası turist Tuvalu'yu ziyaret ediyor. Yani buraya seyahat eden bir turistle karşılaşmak, büyük bir şehirde ünlü biriyle karşılaşmaktan daha nadir bir olay. Tuvalu'nun havalimanı haftada sadece 2 kez uluslararası uçuş alıyor. Uçak iniş yaptığı zaman tüm ada halkı piste gelip izliyor. Çünkü burası Tuvalu'da dış dünya ile bağlantılı en büyük simge. Adada trafik ışığı yok. Çünkü yollar o kadar kısa ve az araç var ki trafik sıkışıklığı diye bir şey yok. Aynı zamanda Tuvalu'da internet erişimi de çok sınırlı. Tuvalu'nun internet erişimi dünyanın en yavaşlarından biri. Eğer burada yaşasaydınız, sosyal medyada saatler harcamak yerine doğayla vakit geçirmek zorunda kalırsınız. YouTube videoları izlemek bile uzun sürebilir. Çünkü internet altyapısı oldukça zayıf. Bu yüzden Tuvalulular sosyal medya ile değil, gerçek hayatla daha fazla zaman geçiriyor. Tuvalu'nun adını büyük yapan şey .tv internet uzantısı. Tuvalu'nun internet uzantısı .tv televizyon anlamına geldiği için dünyada çok popüler. Birçok büyük TV kanalı ve yayın platformu bu uzantıyı kullanmak için Tuvalu hükümetine para ödüyor. Bu gelir Tuvalu'nun en büyük ekonomik kaynaklarından biri haline gelmiş durumda. Çok acı bir durum ki Tuvalu sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tuvalu önümüzdeki 50 ile 100 yıl arasında tamamen yok olabilir. Hükümet halkını başka ülkelere yerleştirmek için planlar yapıyor
Çünkü bir gün Tuvalu tamamen denizin içinde kaybolabilir. Eğer bu gerçekleşirse Tuvalu dünyada resmen var olup fiziksel olarak yok olan ilk ülke olabilir. Bu durum bana Atlantis'i hatırlattı. İnsanlar balıkçılık, tarım ve el işçiliğiyle geçimini sağlıyor. Büyük marketler, alışveriş merkezleri veya ünlü markalar yok. Tuvalular sadece ihtiyaçlarını yerel üretimden karşılıyor. Geceleri havaalanı pisti futbol sahasına dönüşüyor. Çünkü adada fazla büyük bir alan olmadığı için halk boş zamanlarında pistte futbol oynuyor. Büyük şehirlerde insanlar sosyal medya ve flört uygulamalarına bağımlı. Ancak Tuvalu'da insanlar birbirlerini tanıyor ve aşk tamamen yüz yüze ilişkilerle gelişiyor. Burada aşk sahte, lüks hediyeler veya abartılı sürprizlerle değil, samimiyetle yaşanıyor. Aileler ve topluluk aşkın en büyük destekçileri. Tuvalu'nun yok olma tehlikesi, düşük suç oranı ve internetten bağımsız yaşam tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tuvalu'da yaşamak nasıl bir deneyim olurdu? Yorumlarda lütfen bunu paylaşalım. Tuvalu, dünyanın en az ziyaret edilen ülkelerinden biri olabilir. Ama aşk kültürü çok büyük bir anlam taşıyor. Hızlı ve geçici ilişkilerin yaygın olduğu modern toplumda Tuvalu'daki gibi aşk anlayışı bir nevi zaman kapsülü gibi. Burada ilişkiler doğal, sadakat önemli ve evlilikler güçlü bir topluluk bağı ile destekleniyor. Dışarıdan birisi için tuvalde aşk yaşamak zor olabilir mi? Kesinlikle evet. Çünkü bu kültürde büyümeyen biri için toplumun içinde eriyip gitmek, geleneklere uyum sağlamak ve ilişkilerin doğallığını kavramak zaman alabilir. Ancak gerçekten bağlılık ve doğallık arıyorsanız, tuvalin sunduğu aşk anlayışını daha derin ve anlamlı olabilir. Burada insanlar aşkı daha çok gözlerle, hareketlerle ve zamanla gösteriyor. Tuvalu, aşk kültürü modern dünya için bir ders olabilir mi? Belki de modern dünyanın hızlı ve yüzeysel ilişkilerinden sıkılan insanlar, Tuvalu'daki gibi daha doğal, daha gerçek ve uzun vadeli ilişkilerle özlem duyuyorlar. Sizce modern dünya aşkı çok mu basitleştirdi yoksa Tuvalu'daki aşk kültürü fazla mı geleneksel? Yorumlarda tartışalım. Daha fazla ülkenin aşk kültürünü keşfetmek için abone olun ve bildirimleri açın.